Değerlendirme merkezi egzersizlerinde nelere dikkat etmeliyim? Bir Mehmet Bey'e ben ilk önce sözü vereyim. Kendini tanıtsın. Arkadaşlar herkese merhaba. İsmim Mehmet Yılmaz. Maalesef Türkiye'deki 35 bin Mehmet Yılmaz'dan biriyim. Çok fazla Mehmet Yılmaz var biliyorsunuz. Şimdi şöyle kısaca kendimi tanıtacak olursam yaklaşık 22 yıl ilaç sektöründe çalıştım. İlaç sektöründe hem ürün uzmanı hem bölge müdürü görevlerinde yer aldım. Ya çalıştığım firmada Johnson Johnson biliyorsunuz dünyanın en büyük medikal ilaç ve kozmetik firması. Burada bu işi yaparken arkadaşlar, yani kendi görevlerimi işte ürün uzmanlığı, bölge müdürlüğünü yaparken aynı zamanda birçok kişiyi bu sürece, Assessment Center süreçlerine hazırlama fırsatı buldum ve şu anda en az 5 tane bölge müdürü, en az 7-8 tane ürün müdürü veya pazarlama müdürü pozisyondaki arkadaşım farklı uluslararası firmalarda çalışıyor. Sonrasında sektörü bıraktıktan sonra kendini değerlendirme firmasını Elif Hanım'la birlikte kurduk. Ve bu işi yapmaya başladık. İkimizde de hani Elif Hanım da bahsedecektir. SSN sertifikası var. Yani ne demek istiyorum? Sizi değerlendiren kişilerin alması gereken bir sertifika. Artı olarak da 2023 yılında bir kitap yazdık ama hala bastıramadık. İnşallah bu sene bastıracağız. Assessment Center'ın tüyoları ile ilgili olarak. Son bir yıldır aktif olarak web sitemizle ve şirketimizle birlikte faaliyet gösteriyoruz. Yüzlerce kişiye eğitim verdik ve başarımız çok yüksek. Bunu söyleyerek sözü Elif Hanım'a devretmek istiyorum. Teşekkürler Mehmet. Ben de finans kökenliyim. Aslında 4 büyük bu audit şirketlerinden birinde başladım kurumsal hayata. Daha sonra ilaç sektöründe finans, pazarlama ve en sonunda yine ilaçta pazarlama müdürü olarak hem ekip yöneticiliği de yaptım. Kısa bir süre bölge müdürlüğü tecrübem de olmuştu. Mehmet'le birlikte ama böyle bir girişimcilik hikayemiz olsun çok istiyorduk. Biz de Johnson Johnson'dan tanışıyoruz Mehmet'le. Yaklaşık 1,5 yıldır da kendini değerlendir danışmanlığının altında bir assessor olarak çalışıyorum ben de. Dediği gibi Mehmet'in de yaklaşık %95'e varan oranlarımız var. Assessment'ı hazırladığımız kişiler ya terfi aldılar ya da istedikleri rollere ulaşabildiler, erişebildiler. Bugün de böyle bir yılımızı tamamladıktan sonra kendi tecrübelerimizi ve şimdiye kadarki öğrendiklerimizi başka insanlarla da paylaşalım. Biraz daha eğitimci tarafımızı ön plana çıkaralım istedik. Böyle bir kısa bir eğitim düzenledik. Umarım çok faydalı olacaktır sizler için de. Şöyle bir ajandamızı göstermek isterim. Bugün sizle Assessment Center nedir, değerlendirme merkezi nedir? Biraz onun yapısını anlayacağız. Ki yapısını anlarsak kendimizin yetkinlikleri anlatırken yetkinliklerimizi kurduğumuz cümlelerin çeşidi, cümlelerin yapısı bile değişiyor. Biraz değerlendirici gözünden assessment nedir bunu anlatacağız size. Daha sonra sırasıyla vaka egzersizi, rol oyunu ve bekleyen işler egzersizi hakkında ipuçlarını da Mehmet Bey iletecek. Soru cevap kısmını en sona bırakıyoruz. Biz anlattıktan sonra en sonda zaten soru cevaplarınızı istediğiniz şekilde bize iletebilirsiniz. Mikrofonu açmanız yeterli. Dilerseniz kamerada açabilirsiniz. Şimdi ilk konumuza başlayalım. Bu değerlendirme merkezi Assessment Center nedir? Böyle center deyince gözümüzde bir koca bina gibi bir şey canlanıyor. Aslında bir sistem, bütüncül bir sistem bu. Burada değerlendirme konusu görevde. Başarılı olmak için gereken davranışların sergileneceği simülasyon içeren egzersizler var. Bu sisteme deniyor. Aslında farklı simülasyonların olduğu ve farklı egzersizlerin olduğu ve her bir egzersizde de belirli yetkinliklerin sergilenmesi beklenen egzersizlerin bütüncül sistemi. Diğer bir tanım daha bizim hoşumuza gidiyor. İş hayatında bizler gibi beyaz yakalının karşılaştığı konular neyse bunların benzerlerinin içerildiği ve iş hayatında kullanacağımız yetkinlikleri ortaya çıkartacak yine egzersizler ve simülasyonlar içeren bir sistem değerlendirme merkezi. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Kuralları var bu sistemin. Olmazsa olmaz kuralları var. Şu şekilde birden fazla yetkinlik, birden fazla değerlendirici tarafından esas ediliyor ve birden fazla egzersiz öneriliyor. Bir kişinin yetkinliğini ve o role uygun olup olmadığını değerlendirirken sadece bir egzersiz de yeterli olmuyor. Birden fazla egzersiz gerekiyor ve birden fazla da katılımcı oluyor. Yani sizler gibi bu assessment'a, o role aday olan daha fazla kişinin olması da muhtemel. Buradan elde edilen, gün sonunda elde edilen tüm veriler sistematik olarak birleştiriliyor. Her bir assessor, her bir yetkinlik için bir araya gelip size assess ediyorlar günün sonunda sıcağı sıcağına. Buradaki amaç ne? Objektif bir değerlendirmeye varmak, her yetkinlik için karara varmak,
Her bir yetkinlik, her bir egzersizde nasıl sergilendiğine dair birden fazla assessor tarafından gün sonunda değerlendiriliyor. Ve Assessment Center'ın asıl amacı da net, kanıtlanabilir bir değerlendirme yapmak ve bunu objektif şekilde yapmak. Yani eğer bir firma sizi Assessment Center'a gönderiyorsa bu aslında firmanın bu role, bu yetkinliklere verdiği önemden de kaynaklı. Aslında objektif bir değerlendirmeye tabi tutuluyorsunuz. Yetkinlikler neden önemli peki? Sürekli ağzımıza geliyor yetkinlikler, o rol için neden önemlidir? Şöyle görüyor hem insan kaynakları firmaları hem de assessment firmaları bir işin etkili şekilde yapılmasını sağlayan davranışsal beceriler, yetkinlikler. İş performansı ile de doğrudan etkili. Neden? Bir yetkinlikte ne kadar yetkinseniz, iyiyseniz iş performansınıza da bu olumlu olarak yansıyor. Ve assessor'lar için de ana değerlendirme konusu bu yetkinlikler, bu yetkinlikleri ne kadar sergileyip sergileyemediğiniz. O yüzden her bir egzersizde assessor sizin söylediklerinize ve somut gözlemlenebilir davranışlarınıza bakacak. Bunlarla değerlendirirsiniz. Hangi yetkinliği, hangi davranış ve söylemlerle sergilediğiniz egzersizlerde ölçümleniyor. Bir yetkinlik peki nasıl tanımlanır? Bir örnek yapalım sizle. Yetkinliğin 3 unsuru var. Yetkinliğin bir ismi var. Örneğin ekip çalışması yetkinliği. Yetkinliğin tanımı var. Ekibe etkin bir şekilde katkıda bulunabilmek, ekibin parçası olarak çalışma istekliliği göstermek ve katılımda bulunmak. Bunların alt davranışsal göstergeleri var her bir yetkinliğin. Ve davranışsal göstergeleri de assessor şöyle yorumluyor. Olumlu davranışlar ve olumsuz davranışlar. Olumlu davranışlar etkili davranışlardır. Yani o yetkinlikte kuruma faydasını göstereceği davranışlar. Her bir yetkinlik için aklınızda şu olsun. Ben ne yaparsam kurumuma faydamı gösteririm bu yetkinlikte. Nasıl tutumda olursam, nasıl davranışlar sergilersem ve nasıl o assessment'ta cümleler kurarsam kuruma olan faydam daha çok ortaya çıkar. Bunlar etkili davranışlardır. Örneğin ekip çalışması için kurumdaki farklı departmanlarla işbirliği yapmaya teşvik etmek ekip çalışmasında bir olumlu davranış. Peki bunun tam tersi ne? Olumsuz davranışlar. Diğer departmanlarla işbirliği yapmak yerine kendi başına çalışmayı tercih ediyor ve verimsiz çalışıyor. Ve böylelikle sonuç olarak kuruma zarar, faydadan ziyade zarar veriyor bu davranış. Assessor'da sizi gözlemlerken bu egzersizlerde olumlu ve olumsuz davranışlarınıza pozitif ve negatif puanlar vererek ilerleyecekler. Yetkinliğin ismini yazacaklar sizin cümlenizin yanına ve buradaki davranış olumluysa pozitif, olumsuzsa negatif şeklinde işaret koyuyorlar. Bu açıklıkla yapıyorlar değerlendirmelerini. Ve şu anda Assessment Center egzersizlerinde ölçümlenen güncel yetkinlik seti şunlar. Liderlik, dinleme, etkili iletişim, ticari farkındalık, muhakeme, analiz etme ve stratejik düşünme, planlama ve organizasyon ve müşteri odaklılık. Bunlar ana baz hem insan kaynaklarının hem de Assessment Center egzersizlerinde ölçümlenen güncel yetkinlik seti. Biliyorsunuz her firmanın daha farklı yetkinlik setleri oluyor. Daha böyle havalı isimler veriyorlar. Ama baktığınızda baz, core gelen yetkinlikler bunlar. O havalı isimlerin altına linkleniyor. Şimdi bir son olarak da ben size yetkinliklerde ölçüm skalasından bahsetmek istiyorum. Bir assessor neye göre ölçüyor, nasıl ölçüyor yetkinliklerdeki durumumuzu? İki seçeneğimiz var aslında burada. Bir, iş ilanında beklenen yetkinlikler çoğu zaman paylaşılıyor. Ve bu yetkinliklerin ne kadarını nasıl gösterdiğimize dair de assessment'larla o role uygunluğumuzu ölçüyorlar. İkinci seçenekte var olan şirketimizde bir terfiye konu olan pozisyon varsa orada da potansiyel adayları değerlendirmek için bir üst pozisyondan beklenen yetkinlikleri gözlemleyecekleri bir assessment yapıyorlar ve yine oradaki o beklenen yetkinliklerdeki durumumuzu ve yeterliliğimizi ölçüyorlar. İki çeşit yolumuz var. Burada ölçüm skalası nasıl? Beklenen altı, beklenen ve beklenenin üstü şeklinde her bir yetkinlik başlığında ayrı ayrı değerlendirme yapılıyor. Ne demek bu? Beklenen şu demek. Pozisyonun gerektirdiği yetkinlikleri sergilemede beklenen performansı göstermiş.
Her bir yetkinlik için bunun gibi beklenen mi, beklenenin altı mı, beklenenin üstü mü şeklinde gün sonunda değerlendirmeye varılıyor. Ne kadar fazla olumlu davranış göstergemiz varsa o performansımızda bizim için o yetkinlikteki ölçüm skalasında bizi üst tarafa taşıyor. Mesela beklenen üstü de pozisyonun gerektirdiği yetkinlikleri sergilemede beklenenin üzerinde performans göstermiş demek. Şeyde beklenen sonuç olarak yetkinliklerde bizi başarıya götüren skala bekleneni almak. Pek çok yetkinlik var. Yaklaşık 10 tane yetkinlik var ve o pozisyonun olmazsa olmaz yetkinlikleri var. Bunlarda mutlaka beklenen istiyoruz diye zaten insan kaynakları da assessor'lara ve assessment firmalarına söylüyorlar. Bazı yetkinliklerde beklenenin altı çıkabilir ama o rol için ne kadar kritik olduğu da önemli. O yüzden gerçekten eğitimin sonunda da söyleyeceğiz. Kurduğumuz cümleler, Assessment Center boyuncaki tutumumuz çok çok önemli. Şimdi yavaş yavaş ana konumuza geçelim. Değerlendirme merkezi egzersizleri. Burada sözü ben Mehmet Bey'e bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz, Mikrofonun kapalı Mehmet. çok pardon. Arkadaşlar biliyorsunuz, değerlendirme merkezlerinde sizin yetkinliklerinizi ölçmek adına egzersizler yapılıyor. Şimdi bunlar işin şekline, yani istediğiniz pozisyona göre değişebiliyor. Yani mesela şunu söylemek istiyorum. Atıyorum bir yöneticilik pozisyonu için role play gerekirken bir ürün müdürlüğü pozisyonu için role play'e gerek olmuyor. Yani vaka analiziyle de bu süreç yürütülebiliyor. Tabii ki ürün müdürü eğer ekip yönetiyorsa tabii ki onda da role play gerekiyor. Ya da şirket içinde çok fazla mail trafiğiyle birlikte işinizi yürütüyorsanız, yani mailinizi, posta kutusunu çok sıklıkla kullanıyorsanız bekleyen işler, yani posta kutusu egzersizi de yapılabiliyor. Ama temelde, bunların temelinde vaka analizi mutlaka yapılıyor. Yani bazen ufak çaplı, böyle çok yormayan egzersizler yapılırken bazen de zorlayıcı, sayfalar süren egzersizler yapılabiliyor. Şimdi biraz vaka analizi, vaka egzersizinde dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsedeceğim. Şimdi bu tür egzersizlerde bir şablon oluşturuluyor arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Şimdi siz atıyorum ilaç sektöründesiniz ya da banka sektöründesiniz. Size banka, yani %90 oranında, %100 diyemem ama %90 oranında farklı bir sektörden örnek vaka veriliyor size. Neden? Çünkü bilmediğiniz bir sektördeki işte stratejik bakış açınız, ticari bakış açınızı görmek, aslında oradaki yaklaşımınızı, analitik düşünme yetkinizi görmek adına farklı bir vaka, yani farklı bir sektörden vaka örneği veriliyor. Şimdi vaka ile ilgili şimdi şöyle çeşitli tablolar ekleniyor. Yani daha önceden girenleriniz olmuştur ya da duymuşsunuzdur. E, Tablolar oluyor. Yani tablolar sadece tablolar değil, pazar araştırmasından elde edilmiş işte anket sonuçları olabilir. Yani çeşitli anket sonuçları olabilir. Ya birçok veri oluyor. Şimdi tabii ki şunu düşünmeniz lazım. Ya benim önüme neden bu tabloları koyuyorlar? Benden ne istiyorlar? Bu tablolarda benim neyi yapmamı istiyorlar? Bunu anlamanız lazım. Yani şimdi Elif Hanım az önce bahsetti. Aslında sizden ne istiyorlar? Ya şirketinizi buradaki, daha doğrusu oradaki çözmüş olduğunuz vakadaki şirketi iyi duruma getirmenizi, kâra geçirmenizi, o şirketteki problemleri çözmenizi istiyorlar. Doğal olarak istenen bu. Tabii şimdi sizin analitik yetkinliğinizi ölçmek için tablolar koyuyorlar. Bakalım bu tabloları okuyabiliyor mu? Tablolardan veri analizi yapabiliyor mu? Bunları görmek istiyorlar. Şimdi bazen müşterilerin içgörüleri oluyor. Müşteri içgörüsü varsa müşteri odaklılık var demektir. Rakiplere ait önemli bilgiler olabiliyor. Bazen hani rakibi görebiliyor musunuz? Asıl rakibin farkında mısınız? O rakibe odaklanabiliyor musunuz? Bunu görmek istiyorlar. Sektör ve pazar dinamikleri. Yani bazen işte sektördeki işte pazar payları, rekabetin durumu, sizin durumunuz, satılan ürünler, satılmayan ürünler gibi durumlar yaratılarak aslında bu dinamikteki sizin bakış açınızı görmek istiyorlar. Şimdi tabii ki neler bekleniyor? Şimdi tabii ki vakayı belirlenen süre içinde analiz etmeniz. Yani zaman yönetimi aslında bu. Biliyorsunuz belli bir zaman veriliyor size. 1 saat 45 dakika, 35 dakika olmak üzere. Bu süreler içinde vakayı analiz etmeniz gerekiyor. Vakadaki, bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bütün göreviniz, bütün odağınız aslında sorulara odaklamak ya da sizden beklenen görevlere odaklamak. Bütün mesele bu. Şimdi vaka ile ilgili sunum ve rapor sunmanız istenir deniyor ama şimdi şöyle, eğer bakın şirkette çok sunum yapan bir pozisyonda değilseniz, yani ne demek istiyorum? Bir ürün müdürü, bir pazarlama müdürü, bir iş geliştirme müdürü gibi bir pozisyonda değilseniz sizden genelde sunum istemezler.
Yani ne demek istiyorum? PowerPoint'i hazırla gel bize anlat demezler. Çünkü neden? Bu saydığım pozisyonların genelde sunum yetkinliği de değerlendirilir. Sunum yapma yetkinliği de değerlendirilir. Doğal olarak hani eğer sadece yönetici pozisyonu için başvuruyorsanız orta kademe doğal olarak yani bir PowerPoint veya Excel formatında sunum hazırlamanıza gerek yok. Onu söyleyebilirim. Şimdi rol oyununa bir bakalım. Şimdi rol oyununda arkadaşlar bakın biraz geriye çekilelim ve rol oyununa biraz çok geriden bir bakalım. Bu rol oyunu niye yapıyorlar? Bakın niye yapıyorlar biliyor musunuz? Biz size yani şöyle düşünün. Ben Mehmet Yılmaz'ı terfi ettirdim ve bir ekibin başına koydum. Ya Mehmet Yılmaz bu ekibi iyi yönetebilecek mi? Bu arkadaşlarla tartışacak mı ekip arkadaşlarıyla? Onlarla sorunlar yaşayacak mı? İnsanların işten ayrılmalarına neden olacak mı? Motivasyonlarını düşürecek mi? Bunu görmek adına evet bir role play yapalım. Orada bir görelim bakalım ya bu Mehmet Yılmaz yapabiliyor mu? Burada yapıyorsa atadığımızda da yapar mantığıyla bakılıyor. Doğal olarak rol oyunu yapılıyor. Ya bu özellikle az önce de söyledim ama altını çizmek istiyorum. Ekip yönetecekseniz sizin önünüze konulan bir egzersiz türü. Şimdi genelde rol oyununda zorlu bir görüşme simüle edilir. Yani değerlendiricinin önünde bir şablon vardır. O şablona bağlı olarak hareket eder. Size yapacağı itirazlar, söyleyeceği cümleler bile aslında önünde hazır bir şekilde duruyordur. O şekilde zamanı yönetmeye çalışır değerlendirici. Evet zor konular olur, zor kişiler olur. Neden? Şimdi düşünsenize mesela işten ayrılmak isteyen biri ya da işte terfi edememiş biri, maaşından şikayet eden bir kişi, izin vermemişler, sıkıntı yaşayan bir kişi gibi durumlar yaratılır. Özellikle sorumlu çalışan role play'inde. Bu tür görüşmelerdeki yani aslında şöyle bu tür görüşmelerde aslında sizin yaklaşımınız ve tutumunuz izleniyor. Yani nasıl yaklaşıyorsunuz, nasıl çözüyorsunuz, bakış açınız ne gibi konular gözlemleniyor. Şimdi rol oyununda bu arada şeyi de söyleyeyim. Şimdi rol oyununun 3 farklı türü var. Bir tanesi sorumlu çalışan role play'i. Bu birincisi arkadaşlar, birinci varyasyonu. İkincisi bir sorumlu müşteri. Ya eğer hani böyle çağrı merkezi ya da işte satış departmanı direkt doğrudan müşteriyle doğrudan ilişki kurduğunuz ve satışın çok önemli olduğu departmanlarda bunu da ekleyebiliyorlar. Çünkü sorumlu müşteri nasıl çözdüğünüzü görmek istiyorlar. Bu ikincisi. Üçüncüsü de bu eşdeğer pozisyon role play. Yani ne demek istiyorum? Siz mesela uyduralım mağaza müdürüsünüz. Role play yaptığınız kişi de mağaza müdürü ya da siz pazarlama müdürüsünüz. Role play yaptığınız kişi satış müdürü gibi düşünün. Aynı pozisyondasınız, aynı şirkettesiniz. Bir konuda kaynak paylaşımı olabiliyor genelde böyle şeyler. Sorun yaşıyorsunuz ve onlar role play yapıyorsunuz. Ama bu egzersiz türünün bir farkı var. Bu genelde daha üst pozisyonlarda gözlemlenen egzersizler. Yani orta düzey seviyelerde genellikle bu tür egzersizleri yapmıyorlar. Yani üst düzeye doğru yaklaştıkça daha fazla çıkma ihtimali var. Role play çalışmasında yani şimdi tabii az önce söyledik hani mutlaka ekip yöneten pozisyonlara rol oyunu uygulaması yapılıyor. Az önce de söylediğim gibi evet bir sorunla karşılaştığı zaman ne yapıyor bu arkadaş? Nasıl bir davranış içinde bulunuyor? Bunu bir gözlemleyelim. Hani ya işte yani şimdi maalesef şunu görüyoruz biz hani bir şey olarak paylaşayım deneyimimi. İnsanlar genelde hani böyle sert bir yönetici olma, sesini yükselten, otoriter bir yönetici olmanın bu tür egzersizlerde faydalı olabileceğini düşünebiliyor ve sesini yükseltiyor, emirvaki konuşmalar yapıyor ama istenen bu değil arkadaşlar. Çünkü istenen yeni nesil bir yönetici yaklaşımı. Ne demek istiyorum? Anlayan, dinleyen, empati kuran, koçluk yapan bir yönetici artık isteniyor şirketler tarafından. Çünkü neden? Bu insanlar çalışanlarını daha iyi motive edebiliyor. Şimdi tabii ki rol oyununda amaç kişiye geri bildirim vermek değil. Amaç ne biliyor musunuz? Amaç karşıdaki kişiyi ikna etmek, adamı motive bir şekilde işe geri kazandırmak. Bakın şimdi Elif Hanım az önce yetkinliklerden bahsederken kısaca üzerinden geçti. Şimdi biz niye çalışanı ikna etmeye çalışıyoruz? Çünkü adam ikna olsun, motive olsun ki şirkete daha fazla para kazandırsın. Yani iyi çalışsın, daha iyi iş üretsin ve şirkete para kazandırsın. Aslında buna ticari farkındalık deniyor. Yani bir yönetici olarak çalışanı ikna etmeniz ve motive etmenizin altında temel olarak bu yatıyor arkadaşlar. Şimdi bir de bekleyen işler egzersizi var. Şimdi bekleyen işler egzersizi arkadaşlar 2-3 farklı varyasyonu var bunun. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir posta kutusu egzersizi. Bu bir sürü mail geliyor. Burada bu mailleri siz bir düzene sokup öncelik sırasına koyuyorsunuz. Bu birinci varyasyonu. İkincisi ajandadaki işler varyasyonu. Bu sefer mail yok ancak bir sabah 8.30'dan akşam 5.30'a kadar süren
bir ajanda var ve bu ajandada bazı değişiklikler yapmanız, önceliklendirmeniz, bazılarını çıkarmanız, bazılarını iptal etmeniz gerekiyor. Doğal olarak bunu gözlemlemeye çalışıyorlar. Bir üçüncüsü de bu ikisinin aynı anda yapıldığı egzersizler var. Yani bir ajanda ve posta kutusu aslında iç içe gidiliyor. Bu daha zor. Çünkü neden? Aslında gelen maillerdeki istekleri ajandaya yerleştirmek ve ajandadaki bazı planlamaları iptal etmeniz ya da değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi bu egzersizin temel yetkinliği planlama ve organizasyon yetkinliği. Bakın, tabii ki ardından zaman yönetimi, ardından problem çözme, karar verme ve delege etmedir. Yani doğal olarak bu yetkinlikler bu tür egzersizlerde gözlemleniyor. Şimdi tabii ki stresli durumlarda hani bu tür yani şimdi tabii ki stres ortamı oluşuyor. Düşünsenize bazen bazı egzersizlerde 25-30'a yakın mail gelebiliyor. Bazılarında 7-8 tane geliyor. Şimdi çok mail gelmiş, bir sürü şey isteniyor. Stres yaşıyorsunuz tabii ki olarak. Artı olarak da hani bu stresi tabii ki nasıl yönettiğiniz de ölçülüyor tabii ki. Artı olarak da burada bazı işleri delege etmeniz, bazı işleri bazı başka zamanlara planlama yapmanız gerekebiliyor. Ya şimdi bekleyen işler egzersizi nedir arkadaşlar? Biraz böyle geriye çekilelim yine rol önünde yaptığımız gibi. Şimdi neden yapıyorlar bu egzersizi? Neden yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ben Mehmet Yılmaz'ı şirkete yönetici olarak atadığımda Mehmet Yılmaz'ı toz pembe bir dünya beklemiyor. Yüzlerce mail gelecek, bir sürü istek olacak. Şimdi bu mailler geldiği zaman Mehmet Yılmaz buradaki maillerde önemli konulara mı odaklanıyor? Yoksa basit basit konularla zaman kaybedip önemli konulardaki odağını kaçırıyor mu? Bunu görmek istiyorlar. Çünkü neden? Şirket sizin önemli konulara odaklanmanızı, onlara enerjinizi harcamanızı istiyor. Kabaca böyle değerlendirebiliriz. Şimdi şirket bekleyen işler egzersizinde bazı önemli noktalar var arkadaşlar. Genelde muhtemel senaryoya bakacak olursak şirkete genelde yeni başlamış oluyorsunuz. Yani buradaki amaç ne? Aslında şirkette bir karar vereceksiniz ya kimseyi tanımıyorsunuz gibi bir ortam yaratılmaya çalışılıyor. Yani işte az önce de söylediğim gibi şirkete yeni başlamış oluyorsunuz. İzne ayrılan birinin yerine bakıyorsunuz. Terfi etmiş birinin yerine geçiriliyorsunuz. Departman ve yapıyı bilmiyorsunuz. Bilmeden karar veriyorsunuz. Bu arada hani dipnot genelde bu durumlarda da bir organizasyon şeması ekleniyor uygulamanın içine. Doğal olarak hani karar vermeyi bir organizasyon şeması üzerinden yapıyorsunuz. Şimdi tabii ki bazı işleri önceliklendirmeniz lazım. Ya ben şöyle anlatacağım. Hani e, eğer bir iş önemli ve acilse o işi hemen yapmalısınız. Bir iş önemli ama acil değilse planlamanız lazım. Bir iş önemli ama acilse o işi delege etmeniz, hem önemli hem acil değilse o işi iptal etmeniz gerekiyor. Kabaca mantık bu arkadaşlar. Şimdi biz tabii ki bu sistemi sizlere anlatırken Eisenhower matriksi üzerinden anlatıyoruz. Yani burada bu tür egzersizlerde Eisenhower matriksi az önce saydığım hani ajandadaki işler, posta kutusu egzersizi veya ikisinin karma halinde Eisenhower matriksiyle hareket etmeniz lazım. Yani bakın bir iş önemli ve acilse az önce söylediğim o işi hemen yapmalısınız. Bir iş önemli acil değilse başka zamana ötelemelisiniz ya da karar vermelisiniz o işle ilgili olarak. Bir iş önemli ve acilse o işi delege etmeniz, önemli ve acil değilse o işi çıkarmanız lazım planlarınızdan. Uğraşmamanız lazım. Zaman kaybetmemeniz lazım. Şimdi değerlendiriciler neyi ölçer arkadaşlar? Şimdi az önce yetkinlikler söyledik. Yetkinlikler konusu kolay konular değil. Doğal olarak biz de yetkinlikler konusunu çok detaylı bir şekilde Elif Hanım'la birlikte eğitim verdiğimizde örneklendirerek anlatıyoruz. Hangi egzersizde nasıl kullanılacağını anlatıyoruz. Şimdi doğal olarak şimdi davranışlarınız ölçülüyor arkadaşlar. Ya mesela bakın bir tane soru soracağım. Yani şu anda bizi izleyen arkadaşların hepsi içinden düşünsün. Yani liderlik nedir? Şimdi liderlik tanımını yapmak kolay ve doğru. Yani ben şimdi hepinizi dinlesem hepiniz de çok güzel şeyler anlatırsınız liderlikle ilgili. Ama liderlik tanımını yapmakla liderliği egzersizlerde göstermek farklı şeyler. Bunları örneklendirerek tane tane biz kendi eğitimlerimizde anlatıyoruz. Hani gerçekten uzun bir eğitim. Hani 2 saat, 3 saat süren sadece etkinlik 2 saat sürüyor öyle söyleyeyim size. Şimdi bunun davranışların dışında düşünce şeklinizi, işleri ele alış biçiminizi ve net ve anlaşılır bir şekilde anlatıp anlatamadığınızı da bakıyorlar. Aslında buna muhakeme yeteneği deniyor arkadaşlar. Yani e, ya ne anlıyorsunuz? Ya sizden ne bekleniyor bu egzersizden? Bu işler, bu vakadaki sıkıntı ne? Buna muhakeme yeteneği deniyor. Neyi neden önerdiğinizi söylemeniz, yani aslında assessment'ın en önemli konusundan bahsediyoruz şu anda. Argümanlar, yani karşı tarafı ikna etmeniz lazım. Bu şekilde ancak başarılı bir şekilde görüşme geçirebilirsiniz arkadaşlar.